İnsanlar günde 3 dolara, 4 dolara, yani aylık 100 dolara, 150 dolara çalışıyor ve dünyaca ünlü markaları üretiyorlar. Yani bu da bir çukur arkadaşlar. Bu çukuru böyle yapraklarla kapatmışlar. Düşmesinler insanlar diye, dikkat etsinler diye. Bu konularda çok gerideler ne yazık ki. Bu kadar söylüyorum. Her şeyden sonra 166 dolar almış aylık. Bu insanların geliri günlük 5 dolar falan arkadaşlar. Böcek değil mi? Vallahi bilmiyorum, gerçekten var. Böcek miydi? Yok böcek değil. Burada mı? Alın o zaman yanına. Kurt mu çıktı lan? Valla öyle bir şey değil ki ne ondan anlamadım. Üstümüze giydiğimiz o ürünlerin birçoğu bu bölgede üretiliyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Selamünaleyküm. Bangladeş'in başkenti Dhakka'dayız. Bugün şu çok merak ettiğimiz dünyaca ünlü markaların üretildiği bir tekstil fabrikasını ziyarete gideceğiz. 1,5 saate yakın bir yolumuz var ama ondan önce sokakta bir şeyler yiyeceğiz. Burada arkadaşlar insanlar günde 3 dolara, 4 dolara yani aylık 100 dolara, 150 dolara çalışıyor ve dünyaca ünlü markaları üretiyorlar. Yani üstümüze giydiğimiz o ürünlerin birçoğu bu bölgede üretiliyor. Biz o üretim yerlerinin biri olan 1 saat, 1,5 saat uzaklıktaki gibi tekstil fabrikasını ziyaret edeceğiz. Neler göreceğiz, ilginç şeyler göreceğiz eminim. Teyzem benim, sağ ol. Çok bu bölgede bizim kaldığımız gibi otel bölgesinde biraz direnci sayısı fazla. Dhakka'nın sokakları Bangladeş'in. Öyle hareketli, her daim bu korna sesi var. Biliyorsunuz artık zaten önceki videolardan. Bu bölge hep canlı. Burası ne kadar güzel görünüyor değil mi? Bu manav eli yüzü düzgün. Hemen şu yanda bir çiçekçi var. Çiçek hazırlıyor. Adam 1000 tane gül almış neredeyse ya. Selamünaleyküm. Bangladeş'in ilk videosunda şunu görmüştük ya. Bak ağaç dalı koymuşlar. O zaman ağaç dalı da yoktu. Direkt insanlar yürürken içine düşebilirdi. Şimdi bir ağacın dalını koymuşlar. Şu karşıda da aynısı. O bambu, o çubukları var ya. Orada da aynı çukurdan var. Yani her an içine düşebilirsiniz onların. O kadar derinler ha. Çok derin çukurlar. Allah yani çok da yoğun kullanılan bir yol burası. Sakat, çok sakat iş o. Hello, how are you? How are you? I'm fine, thank you. Balıkçı abilerimiz de ilk günden Türkiye. Sağ ol. Donuna bak, sağ ol. Donuna bak. Donuna bak, sağ ol. Buradan burayı hatırlıyorum ya. Bizim otele yakın burası. Böyle abiler sokağa kurulmuş balık satıyorlar. Ölümüne geliyor ya. Şimdi bir tane rikşaya bindik arkadaşlar. Önce bir pazara gideceğiz. Selam kral. Pazara gideceğiz. O pazarda birkaç o yan ürünleri göstereceğiz size. Yani daha doğrusu sokakta satılan o tekstilden çıkan ürünleri göstereceğiz. Sonra tekstile doğru yola çıkacağız. Bu rikşalar burada çok meşhur, görüyorsunuz zaten her videoda sağda solda. İnsanların ekmek parası bu. Aslında çok bilme, dediğim gibi çok bilme taraftarı olmuyoruz ben öyle ama insanlar da para kazanmak zorunda ve bazı yerlere mesela tuk belirli saatlerde belirli yerlere giremiyor sanırım. Bunlara binmek zorunda kalıyorsunuz. Araba zaten imkansız gibi bir şey. Şurada da bir nehir var. Nehir akıyor ağaçların altına. Abi şu ağaç çok iyi ya. Çok farklı, çok ilginç bir ağaç. Nehir var. Bu güzel bir nehir, bir de güzel duruyor. Ağaçların tam ortasına nehir kurulmuş. Güzel görünüyor buradan. Serin bir de burası, gölge ya. Bir restoran var mesela. Çok ilginç restoranlar da var ha. İyi restoranlar da var. Bizi davet eden arkadaşlar Instagram videoyu görüyor, YouTube videosunu Bangladeş'te. Yarı Türk'üm, yarı Bangladeşliyim diyor ama adı Bangladeşli. Sanırım Bangladeşli çocuk. Normalde başka bir ülkede yaşıyor. Buraya tatile gelmiş herhalde ailesini görmeye. O ara davet etti. Davet etmişken görelim dedik biz de. Zaten böyle bir şey arıyorduk. Ya bir rastgele biz gidecektik ya da görecektik. Yani birilerine soracak. Bulduk. Sağ olsun o bizi buldu. Gidiyoruz, göreceğiz. Çok merak ediyordunuz. Siz de yazıyordunuz. Bakalım nasıl üretiliyormuş. Burada insanlar günlük 3-4 dolara ne şartlarda çalışıyorlar fabrikalarda. Sokağı gördük. Bir de fabrikalarını görelim. Nasıllar? Bak bir yolun ortasında bir çukur oluşmuş, çukur. Ağacın yapraklarını koymuşlar buraya da. Tam yolun ortası burası arkadaşlar. Bak aha, ana yol. Bazı konularda ne yazık ki ülke biraz geride.
İlerlemeleri de selam. Güler yüzleri çok iyi. Çok fenalar. Çok güler yüzler ama bak bu da bir çukur arkadaşlar. Bir çukuru böyle yapraklarla kapatmışlar. Düşmesinler insanlar diye. Dikkat etsinler diye. Bu konularda çok gerideler ne yazık ki. Üzülerek söylüyorum. Yine bir olay olmuş ya. Yine bir şey adamın hatta bir karışıklık sürekli oluyor ya ülkede. Bir karmaşa, bir kavga gürültü. Şöyle aralardan kaldırıma doğru geçelim. İşte bakın arkadaşlar. Bunlar hep buralardaki fabrikalarda üretiliyor. Çin'den sonra en büyük tekstil fabrikaları Bangladeş'ten. Yani yanlış araştırmadıysam 5000'den fazla tekstil fabrikası var. Türkiye brother. Istanbul, Ankara. İstanbul. Your friend yesterday my shop buy brand t-shirt. Thank you. Good your friend. And selling souvenirs. Thank you. I don't need. Thank you. What is it? I don't need. Thank you. Şuradan inelim. Çok da karışık yollar. Sokaklarda satıyor burada insanlar. Ya biz geçen gün Mehmet'e bir tişört aldık. 40 TL'ye öyle güzel bir spor tişört aldık ki anlatamam. Bunlar çok pahalı şeyler değil. 40 ila belki maksimumu 200 TL maksimumu. Ama 30-40 TL'ye de çok iyi ürünler bulabiliyorsunuz. Sokaklarda burada. Dünya ünlü markalar da bakalım nasıl üretiliyor, kaça üretiliyor. Bizim evimize gidiş fiyatı nasıl oluyor, üretim fiyatı ne oluyor? Baksanıza. Selamünaleyküm. Kota taka. It's a 800. It's a fixed price. 800. 800. Too much. Two piece. Two piece 800. Two piece. One piece 400. No. One piece nahi. It's a Not only two piece. two piece. 800. Any product two piece. Two piece 800. 800. 800 taka arkadaşlar. 2 tanesi ama 800 taka. O da yaklaşık ne kadar yapar? İşte 1200 taka 10 dolar yapıyor. 8 dolar falan yapıyor 2 tanesi. Yani tanesi 4 dolar gibi bir şey aslında. It's a 500. Two piece. 500. Ya bak bu 500'müş mesela. Tanesi 250 takaymış. O da 2 dolar. Burada şallar var. Bak şal gibi bunlar herhalde. Evet şal. Selamünaleyküm. Kota taka. 100, 200, 150. 1 dolar arkadaşlar. 1 dolar 10 cent gibi bir şey bu da. Yani 35-40 TL arası şallar. Bunlar kota taka. 300. 2,5 dolarda şöyle peluş oyuncaklar. Donla var. Bak kot pantolonlar var burada. Hep buralarda üretiliyor bunlar işte. LCV jeans diyor. Vay kişinin. Kotlar. Arabeskte ne seviyorsun? En çok arabesk hangi şarkı? Kimler var? Şimdi kalbimde. Sesin de iyi ha. Sen beni unuttun çoktan belki de. Ben hala yaşarım eski günlerde. Her şeyde sen varsın unutamadım. Adamın konuşurken sesi başka, şarkı söylerken Şarkı başka. söylerken daha tok ve Farklı. daha düzgün bir Türkçeyle söylüyor. Evet. Buna da Türkçe mükemmel. Acımız çok abi. Acımız çok. Acımız çok diye şarkıları biliyoruz. Sana bir şey söyleyeyim, çiğ köfte seviyor muydun? Çok seviyorum. Ben gelirken çiğ köfte getirdim biliyor musun? Allah. Seninle tanışsaydık sana ayırırdık. Tabii. Tam adını söylesene bana. Benim Bangla ismi Fardin Ahmet'tir. Fardin mi diyorlar? Fardin. Evet. Türkiye'de Ferdi diyorlar. Ferdi oluyor. Aynen. Şimdi ben videonun bahsetmiştim biraz. Evet. Bir arkadaşımızla buluşacağız falan diye de. Türkçeyi nereden öğrendin? Önce onu merak ediyorum. Evet, bahsettiğim gibi annem tarafından yani annemin ana dil. Türkçe. Yani Azeri Türkçe, bir de Azeri. Tebriz Türkçe. Tabii, Tebriz Beyaz Türkçe. Azerbaycan Türkü. Bir background falanım vardı. Biraz Türkçesi vardı. Ama 5. yani lisede 9. sınıftan sonra daha çok Türk insanlarla tanıştım. Bir de oradan Türkçe konuşmaya başladım. Bir de benim hala çok Türk arkadaşlarımız var. Arkadaşım var. Yarı İran'dayım, yarı Bangladeş'im fark etmiyor ama Türkçenizi dil olarak sevdim ben. Ve de Türk şarkıları seviyorum Seviyorsun. ben. Ve de Türk diziler de çok iyi geldi bana. İzliyorsun. Ben eski Eşkıya Dünya'ya Kundar Olmaz falan'a da izledim. Hepsine. Bir de Ezel'i de çok sevdim ben. Ramiz dayı vardı tabii ki. Çukur nerede? Evet, Çukur izlemedim. Çok yok. O benim tipi değil ama Bu adam biraz Türkiye'den
Bangladeş'e gelene kadar ki yoldaki tüm ülkelerin dilini biliyor. Evet, Bangladeş'ten Farsça biliyorsun. Farsça biliyorum. Türkçe var. Türkçe var. Biraz Kürtçe de vardır. Türkçe var, çok az. Çok az var. Evet. Zaten Urduca da var. Urduca var. Bengalce de var. Hintçe var mı? Hintçe var. Bravo. Biz şimdi Fardin'le buluştuk. Tekstil fabrikasını gezeceğiz birlikte. Sağ olsun bize yardımcı olacak, eşlik edecek. Yani bir buraya Bangladeş neden Çin'den sonra tekstilde en çok fabrikayı bulunan ülke, en çok üretim yapan ülke. Yani bir ürün geldi, son aşamasına kadar, satış aşamasına kadar neler yapılıyor, ne oluyor? Hepsini bize anlatacak. Teşekkür ediyoruz güzel davetin için. Evet. Valla Mehmet'le bizi burada ağırladığın için çok keyiflendik, mutlu olduk. Tabii. Böyle Çok memnunum. Türkçe konuşabilmek de güzel oldu. Ya tebrik ederim, çok efendi bir duruşun var. Evet. Şarkı da çok iyiydi. Evet. Ofiste mi? Yok, üretimde. Tam olarak 1200. 1200. Bizim şu an bulunduğumuz kısım ofis kısmı da üretim kısmına geçeceğiz şimdi. 1200 çalışan varmış arkadaşlar tam üretim kısmında. 1200 tane çalışan varmış. Hepsi benden Bangladeş'e. Hepsi Bangladeşli, birkaç Hindistanlı var. Birkaç tane Hindistan. Evet. Bir de yurt dışından çalışan Avrupalılar. Avrupalılar var. Güvenlik önlemlerini aldık. Evet, Avrupa'nın standart göre biz de herkese bunu nasıl kullanacaksın, Firex'e gücünü anlatıyoruz. Ve de bu olmazsa Avrupalılar da bizimle çalışmayacak. İş Bu yapmaz. önemli bir şey. Her yerde var. Bir de üst kattaki yerlere gidince daha çok iyi görebilirsiniz. İşler şey mi? Evet, evet. Onlar için, çalışanlar için. Her gelen parmağını okutup geçiyor. Rekord yapıyoruz. Bir de bir gün Ha, gelmez şey de var. zamanlarda şey yapıyoruz. Yüz tanıma da var. Evet. Yüzüm Face de scanner okuyor. var, evet. Ha. Yüz scanner var. Bir şey merak edilen bir şey soracağım sana ilk Evet. baştan. 1200 çalışan var ya. Evet. Şimdi Bangladeş dendiğinde bir kısmen görülen haberlerden kaynaklı çocuk işçiler de akla geliyor. Evet. Ama senle demin biz bu konuyu konuştuk. Sende hiç çocuk işçi öyle bir şey yok. Yasak zaten artık. Evet, yasaktır. Bir de 25 21. yaşından az, 21 yaşından az almıyoruz. Kimse almıyorsun. Evet, Yani- insanlar sahtekarlık falan yapıyormuş. Buna göre 21'den az olmaz burada. Evet. Onlar- Biz Mehmet'le ilk dikkat ettiğimiz şey aslında biraz çocuk oydu. işçi, evet. Çocuk işçiydi. Hiç yok arkadaşlar ve Avrupa standartlarında çalışıyorlar burada. Güvenlik önlemleri, iş güvenlik önlemlerini de almışlar. Şöyle bir şey var bir de Avrupalılarla çalıştıkları için Avrupalılar da belli şeyleri şart koşuyorlar. Çocuk işçi yok. Evet. Olmayacak diye. Aynen, çocuk işi yok. Üretim yerindeyiz. Biraz ses var arkadaşlar ama idare edin. Selamünaleyküm. Burada üretiyorlar. Dikiyorlar bir şeyleri. Bak şurada bir dikiş makinesi var. Markalar var arkadaşlar. Dünyaca ünlü markalar da yani giydiğimiz kıyafetlerin birçoğu Bangladeş'te üretiliyor demiştim size. İnsanların maaşlarını merak ediyor olabilirsiniz. Sordum. Daha sessiz bir yerde anlatacağım hepsini. Merak etmeyin. Hepsinden bahsedeceğim. Ama çok cüzi miktara çalışıyor buradaki herkes. Bu insanların geliri günlük 5 dolar falan arkadaşlar. 12 saat çalışıyorlar günde. Hepsini öğrendim. 12 saat çalışıyorlar. 1 saat yemek molaları var. 12 ile 1 arası yemeklerini yiyorlar. Sabah 8, akşam 8 çalışıyor bölge halkı. Aylık maaşları da 165 dolar. Bir ayda kazandıkları para. Bak burada ütü yapılıyor. Burada ütü yapıyor. Böyle ütü yapıyor. Katlıyorlar. Maske var kadınların birçoğunun yüzünde. Selamünaleyküm. Bu düz bir tişört. Evet. Düz renk bir tişört. Düz renkli tişört. Buradan açıklamak isteyebilirsen çıkarsan, açıklamak istemiyorsan açıklamayabilirsin. Söyleyebilirim. Buradaki maliyeti ne kadar oluyor? Ortalama kaç dolar oluyor? Tam olarak ben genel diyersem Ortalama aklındaki bir şey. 1.5 dolar. Bir tişört. Doğru mu? 1.5 dolar. Aynen. Peki bu %100 pamuk mu oluyor? %100 cotton. Aynen. %100 pamuk oluyor. Aynen. 1.5 %100 dolar. Buradan satıcıya gidiyor. Evet, satıcıya Mesela gidiyor. Avrupa'dan bir alan zaten tır alıyor. Tır alıyordu değil mi? Evet. Yani bir tır, iki tır falan doldurup gidiyordu. Evet. Oradaki ortalama kaça satılıyor buradaki 1.5 dolarlık ürün? Bizim Aklında müşteriler yaklaşık 25 dolara satıyorlar hepsini. hepsini. Yani Ama bunun içerisinde parçayı. Evet. buradan nakliyesi var. Avrupa'ya Evet. gidiş nakliyesi var. Evet. Hepsi var. Yani burada 1.5 dolara mal olan bir şey tezgaha 25 dolara çıkabiliyor. Evet, 25'e çıkabiliyor. Ha, bunu merak ediyordum. Evet. Teşekkür Bu ederim. önemli bir şey tabii. Evet merak ediyorum. Sağ ol. Markana göre fiyatlar değişiyor. Mesela Kalitesine göre kalitesine değişiyor. göre mesela bizim birinci kattaki müşterilerin requirement yaklaşık 150 gram. Hı hı. Ama bu yaklaşık 200 gram gibi bir requirement var diye bu
Fiyatları değişiyor Evet, efendim. bu yaklaşık 2.5 ama bu da aynı anda fazla bir rakam ile satıyorlar. İnsanlar harıl harıl çalışıyor. Selamünaleyküm. Çok iyi oldu bu arkadaşa denk gelmemiz. Bizi böyle yani fabrikasını gezdiriyor bize, sağ olsun. Çok da güzel Türkçesi var. Babası buralı, annesi Tebriz Türk'ü. Kanada'da yaşıyor ama yılın belirli zamanlarında Türkiye'ye gidiyorlarmış. Çok farklı hayatlar, çok farklı yaşamlar. Hep tekstil ürünlerinin yapıldığı bir fabrikayı görmek istiyordum. Nasip oldu, şanslıydık. Yüzümüz güldü bu konuda. Arkadaş sağ olsun. İnsanlar burada işte günün 12 saatini burada geçirip evine aylık 160-170 dolar bir para getiriyor. Çocuk işi kesinlikle yok burada ama çocuk işçi hiçbir yerde yok mu diye sorduğumuzda abi hala çalıştıranlar var diye de söyledi. İşte de bize iletti bize dostum sağ olsun. Ama burada 21 yaşın altında çalışan hiç kimse yok. 18 yaşmış normalde bu sınır ama sahte kimlik yapıyorlarmış. O sınırı 21'e getirmişler. 21 yaş ve üstü insanlar çalışıyor burada. 50 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikaları da varmış. 50 bin kişinin. Dünyaya buradan yayılıyor arkadaşlar o giydiğimiz tişörtlerin birçoğu. Yani her aslında üretilen o 10 tişört, 10 pantolonun kesinlikle bir tanesi Bangladeş'te üretiliyor. Burası 5 kat mı bu bina? Tam 5 katlı. Bu ürünler yapılıyor ya. Her ürünlerin bir de kalite kontrol yapan arkadaşlar var. Sırf bu iş için çalışan. Evet. Bir de müşteriden seçtiğimiz bir şirket oluyormuş. Onlar da dakikada çalışman. Herkesin dakikada bir ofis var. Ha, Onlar da her sizin ikimizde- çalıştığınız her Avrupa'daki firmanın da burada bir ofisi var. Aynen. Onlar da bir kalite Evet. ediyor, Her kontrol gün yani ediyor. Shipment olan tüm mallar kontrol ediyorlar. Hangi bölümde çalışıyor burada kendisi? Operator olarak yani makineyi kontrol eden kişi. Kaç senedir burada bu fabrikada? 3 yıldır çalışıyor burada. Yaptığı iş zor mu? Zor bir işte mi çalışıyor? Nasıl bir iş yapıyor? Kaç kere seviyor bu işi. Diyor ki seviyorum diye bana çok zor gelmiyor. Yok zor gelmiyor. Burada mı? Bu bölgede mi yaşıyor kendisi? Orada Ha, bir evi tane- hemen burada. Evet. Onlar için yaşamak bir yerimiz var. Burada yaşıyormuş. Siz buradaki çalışanlara bir Sadece 1200'den 200 bizim altında yaşıyor. 1200'ün 200'ü sizin Evet, tamam bir de okey. onların özel bir gerek olursa mesela çok garip insanlar var. Bir de yardım etmek için biz de ona Destek fazla oluyorsunuz, destek fazla veriyoruz, oluyorsunuz. evet. İsmin neydi? Aptan nam kim? আমার নাম ওমর ফারুক। Ömer Faruk. Ömer Faruk. Evet, Arabistan Müslüman bir ülkede olduğumuz için. Peki özel değilse maaşını söyleyebiliyor mu? Ya da Evet ben sor- söyleyebilirim Tamam. ama hatta 16.000 taka yaklaşık 160 falan yapıyoruz. Ortalamanın üstünde Amerika alıyor yani. dolar. 166. Yani evet, ortalamanın üstünde alıyor. Yani asgari ücret mi alıyor biraz Her fazla şeyden mı? sonra 166 dolar alıyormuş aylık. Ona Aylık- kalıyor. Evet ona kalıyormuş. Ama onun da harcalaması var. Aylık harcama her şeyden sonra cebinde 30-35 dolar kalıyormuş. Yani kirası, yemesi falan her şeyden sonra günlük Yani pazar falandan sonra yaklaşık aydan sonra 30 dolar Günde kalıyor. 12 saat Evet. ve ayda 26 gün çalışıyor. Evet. Bütün temel ihtiyaçlarını ödedikten sonra Evet. yani keyfi hiçbir şey yapmadı henüz ve sadece 30-35 doları kaldı. Evet. Burada ortalama ev kiraları kaç taka? Herkesin evi yok yaklaşık çünkü. 50 dolar aylık. 50 dolar. Evet. Çocuk gideri, yemek gideri. Evet. Onlar ama bunlar. onlar için iyi bir şey ki hatta bu eখানে কাজ করে. এখন বর্তমানে অসুস্থ Onun karısı burada çalışıyor bizimle. Ha. Bu yüzden iki kişi birlikte 32 bin taka gibi yapıyormuş. Yaklaşık 350'den fazla kazanıyormuş. Anladım. Bu yüzden onlar için hayat biraz rahatlı olmuş. Yani şehir merkezinin dışında kurulan bu tekstil kentler sayesinde buradaki insanlar o zaman karı koca belki çocukları da çalışarak aile ekonomisini ayağa kaldırdı. Evet. Yani bir yandan evet Kadınlar en çok kocasılarla çalışıyormuş. Anladım, Kocasılar güzel. da o kadar şey olmuyor yani perişan olmuyor. Evet, Çünkü kocası 5. katta, Doğru. karısı 2. katta. şöyle bir şey var. Hani bir yandan üzülüyoruz niye? Çünkü bu üzerimizdeki ürünler belki buradan 1-2 dolara üretilip dünyanın farklı noktalarında belki 20 30 40 50 dolarlara satılıyor. Ya da bu işi yapan insanlar dünyanın başka yerlerinde belki 300 400 500 600 dolarlar alıyor. Mesela Uzbekistan'da 450 dolar, İran'da 550 dolar, Aynı işi yapanlar. Pakistan'da Bangladeş gibi 165, Pakistan'da asgari ücret azdır. Hindistan'da 150-165. Yani bu bölgesinde yani Southeast Asia'da
böyle bir 165'ten fazla çok zor. En azından şey güzel ama burada çalışması. Çünkü evet asgari ücret çok yüksek değil doğru ama dışarıda ne hayatlar görüyoruz falan. En azından karı ve kocanın birlikte burada çalışması, eve biraz gelir girmesi, para girmesi güzel. Çünkü çok farklı yaşamlar da var burada. Çok teşekkür ediyoruz ya ona. Donnabat. Sağ ol. ধন্যবাদ দেশে ওনারা তুরস্ক থেকে আসছে আমি কিন্তু এমনি ঠিক আছে জান আপনার নাম কি İşleri kolaylık ya Allah kolaylık versin hepsine. থাকেন হ্যাঁ ভালো থাকেন ইনশাআল্লাহ দোয়া করেন আপনি কয় নাম্বার লাইনে কাজ করেন আমি ফিনিশিং এ কাজ Şu anda bu insanlar 4-5 katı merdivenlerden çıkıyor ama bir şey var, çalışma var, asansör yapılıyor. Asansör yapılıyor. Namaz da burada kılıyor arkadaşlar insanlar. Namazlarını burada kılıyorlar. Bizde şu an 2 kat fazla construction yapmanız izin var ve de bundan sonra yani bu iş bittikten sonra biz yaklaşık günde sadece bu projeden şimdi 65 bin parça tişört yapıyoruz Aha. günlük. Ama o olduktan sonra 95 bin parçadan fazla tişört yapacağız günlük. Burada bir günde Evet. 12 saatte 65 bin parça tişört üretiliyor. Aynen. Buradaki 1-2 kat daha çıktıktan sonra onun amacınız 90 bin tişörte Aynen. kadar yükselmek. Aynen. Bu arada manzara çok güzelmiş. Manzara Buranın güzeldir. okul mu burası? Evet. Burası okul mu? Evet. Ha, şurası. Saat 14'e kadar çocuklar burada oynuyorlar. Kaçıncı sınıfa kadar okuyorlar? 6. 6. sınıfa Sadece kadar. 6. Ve de bu bölgenin en zengin ve en yaşlı insanın okuldur bu. Yani onun aile okulu yani. Okullar bedava mı burada? Ya özel okul, devlet okulları ayrı mı? Evet. Bizde mesela hem ücretli. özel okul hem devlet okulu var. Bu ücretli ama çok az. Yaklaşık Ortalama ne kadar? 3 dolar. Aylık. Aylık. Bir aylık 3 dolar. Evet, Özel okul. bir de sadece kendi yemek falanı evden getiriyorsunuz. O yüzden problem olmuyor. Ama aynı anda size gösterebilirsen hep normal yaşayan insanlar da var, bir de fabrikalar da var. Burada Evet, bir tane mesela şurada bir başka bir fabrika. Orada da bir tane tişört şey var. Bir de bizim maaşlar yani aylık maaşları nasıl veriyoruz? Biz herkese debit kart verdik. Herkes de şimdi Hesap kartı var. hesap kartı var. Herkeste var. Şimdi direkt onun hesap kartı yani onun bank hesapta parayı gönderiyoruz. Artık nakit vermiyoruz. Nakit elden vermiyorsun, hesaplardan Evet, ödüyorsunuz. Hesapta atıyoruz. Bir de hesapta para gelince o debit kartıyla insan ATM var, ATM makine var. Oradan parayı çıkartabilir. Ve Bu de- size yeni gelen bir şey mi? Evet. Yeni 2-3 yıl oldu. 2-3 yıl oldu. Ama eski devlet gittikten sonra bankada nakit param yok. O yüzden Hiç bizde bırakma, de nakit para bırakma. Tamam. hep gitti. Bir şey daha soracağım. Bizde SGK'yı biliyorsun. Çalıştığımız yerler bize SGK yapar. Yani Evet, sigorta evet, yapar. evet. Biz de o sigortayla hastanelerde gidip muayene olabiliriz. Burada öyle bir şey var mı? Tabii yani ki var. ve o bir süre sonra emekli oluyoruz. Devletten her ay maaş almaya başlıyoruz. Burada da öyle bir sistem, öyle bir Tabii. düzen var mı? Burada Bangladesh Garment Manufacturing bir tane organizasyon var. Bangladesh Garment Manufacturing'de çalışan herkes için özel bir sigortamız var. Mesela insanların tipine göre şey değişiyor. Mesela ben operatör olsaydım benim maaşı biri. Ben staff olsaydım benim maaşı farklıydı. Ama ona göre değişiyor. Ama çalışırken birine bir şey olursa yaklaşık 2000 dolar devlet veriyormuş onlar. Devlet veriyor. Evet, 2000 dolar devlet veriyormuş. Bir de staffına bir şey olursa 5000 dolar veriyorlar. 5.000 dolar. Evet. Yani sigorta diye bir şeyimiz var. Ya şöyle bizde Devlet ilgileniyor. Bu Ha, dilimle devlet karşı ilgileniyor. şimdi, Evet. bizde şey mesela 35 sene çalıştın. Diyor ki devlet tamam sen emekli ol. Her ay ben sana maaş vereceğim. Evet. Bu Burada sadece evet pension plan. Yani bu Burada biliyorsun- kaç biliyor musun peki? Sözünü kestim özür dilerim. hiç problem değil. Burada kaç dolar veriyor ya da taka veriyor emekliye? Yani insan en çok bir şirkette çalışırsak mesela benim şoför benimle 20 yıldır burada. Benim babam için çalışıyor. Şimdi o işten çıkarırsa yani retirement almak için o yaklaşık 10.000 dolar alacakmış bizden. Toplu alacak. Evet toplu. Tazminat diyorsun Hesabına aslında. kapatacağız. Evet 10.000 dolar onun hesabına kapatmış. Tamam anla yani tamam. Öyle yapalım. Ona 10.000 dolar. Evet. Güzel. Şimdi farklı bir binaya gideceğiz değil mi şimdi? Farklı Evet, bir üretim evet. yerine, farklı bir kısma. yerde gideceğiz. Farklı bir binaya geldik. Fabrikanın içerisinde. Burası kesimin yapıldığı bir bölge. Selamünaleyküm. Kumaşı kesiyorlar arkadaşlar burada. Sonra diğer binaya gidiyor. Orada dikim işlemleri, ütü işlemleri vesaire vesaire yapılıyor. Sonra böyle tezgahlara, insanların mağazalarına, bizim giydiğimiz mağazalara gidiyor. Aslında şeyi sordum dedim. Abi dedim bu mal dünyaca ünlü bildiğiniz çok büyük markaların malı aslında. Kimi 1,5 dolara burada üretiyor. Birkaç ürün gösterdi bana. 5 dolar üretiyor onu. Ama üstüne
bilindik bir marka logo koyuyor. Onu bize 200 dolara satıyor, 300 dolara satıyor. Ya burada bunun üretildiği maksimum 20 dolar, 30 dolar falan. Yani en kalitelisinin kalitelisidir o da bak. Ya 20 dolar da çok da o var orada. En kalitelinin kalitelisidir o yani. Düşünün. Ama bizim alış fiyatımız en ünlü markaları biliyorsunuz kaça alıyoruz, nasıl alıyoruz. Baksanıza. Kocaman bir fabrika. Kesme işleminde ama sadece sanırım erkekler var. Kadın kesim bölümünde yok gibi. Günlük 5-5,5 dolara çalışıyor arkadaşlar buradaki insanlar. Ama dediğim gibi evet çok az geliyor size ama çok daha zor şartlarda çalışan insanlar ve bu arkadaşımız sağ olsun iş sağlığına da önem veriyor. Anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum. Önemsiyor yani. Yemeklerini de veriyor. Haftanın bir günde resmi tatilleri var. Cuma günleri. Çok az. 165 dolar çok az. Evet. Emeklerinin karşılığı bu değil. Söyledi işte Özbekistan'da 450 dolar dedi. İşte İran'da bilmem kaç dolar dedi. Ama burada işçilik çok az. Kadınlar da çok çalışıyor. 150 kadın, 150 erkekler. Biraz zor şartlar. Hayat şartları zor Bangladeş'te. Önceki videoları izleyenler de biliyoruz zaten. Burada minimum maaş 165 dolar değil mi? Aynen, minimum 165. Yani devlet diyor ki en Bangladeş'e düşük göre çok iyi bence. evet en düşük 165 dolar verilecek. Hiçbir şey olmazsa bir kat böyle oluyormuş. Bak bomboş. Burada yapılacak. Bir Türk de buradaki bu tekstil sektöründen faydalanabilir Türkiye'de. Sadece tek bir şey olmanız önemli. Avrupa'da iyi markalarda çalışan bir tanıdığım arkadaşı yoksa bir bağlantısı olmanız gerekli. Mesela ben Türk'üm. Mesela diyelim ki ben Türk'üm. Tamam. Burada geldim. Burada yatırımcı yapacağım. Ben de Avrupa'da müşteriler var. Ben burada sadece bir proje yapacağım. Sewing ve cutting yapmanız için. Başka bir yerlerde fabrik alacağım. Burada keseceğim. Sewing yapacağım. Avrupa'ya göndereceğim. Bunun için çok iyi bir yer. Böyle bir fikrisiyle devam edersen 100.000 dolar. Yani 100.000 dolar ile Bangladeş'e geldin yatırımcı yapacağım. 2 yılın içinde bu 100.000 doları 350.000 dolar yapabilirsin. Ben 100.000 dolarla buraya geldim. Okey. Evet. Ve burada bir iş kurmak istedim. Evet. İş kurduğum şeyde bir fabrika mı satın alıyorum? Yani kiralıyorum. Kiralıyorsun. Ve Kira alabilirsin. Ve 50-100 kişi eleman aldım. Aynen. Ve senin üreteceğin tişörtlerin kesimini Aynen. ve birleştirmesini yapıp sana teslim ediyorum. Evet. Bu birliktelikten ben 2 yıl sonra 100.000 dolarımı 350.000 dolar yaparım. Aynen. Yaklaşık. Peki bu realitede var mı? Yani ben şimdi yarın sana 100.000 dolar Bir de getireyim. siz yabancı olduğunuz için size vergimiz yok. Bir de sen yabancısınız diye buraya gelince yatırımcı yapınca size özel havalimanının girişi var. Bunu kullanmak evet. izini veriyorlar. Aynı anda VIP status var. Bir de 10 yıl vergi vermek zorunda değilsin. Güzel. Peki bu benim peki bunu yapmak istiyorum diyelim. Bununla ilgili iletişim kuracağımız ofisler birileri var mı? Tabii var. Sadece olmaz önemli. Avrupa'da bağlantısı. Benim. Çünkü, evet. Bir de bende de var ama yatırımcı olarak gelirsen tabii başka bir yerle çalışabiliriz birlikte. Ama en çok kim alacak bizden malları? Dolarlara kim vereceğiz? O 100.000 dolar 350 nasıl olacakmış? Sen Onların paradan tabii. Biz sen bana onlardan dedin parayı ki, kazanacağız. Evet. Bana alıcıyı getir. Burada ucuza üretelim diyorsun. Evet. Olay bu. Ben Olay de bu. o olsa ben Tabii. onu Türkiye'den Ama de yaparım. yatırımcı Olay burada bu. da yapmak istiyorsanız biz %40 verebiliriz yıllık. Anladım. Ben sana 100.000 dolar getirirsem sen bana %40 evet, %40 Ay- 140 vereceğim size. her yıl 40.000 dolar vereceksin. Evet. Ya da karın %40'ını. Her şeyden sonra 140 vereceğim size. Anladım. Bir de Tamam, şunu şöyle sorarsam daha net olacak. 100.000 dolar yatırımla açtığım bir fabrika, sana %40 vereceğim ya. Bir yılda kaç para kazanır? 200. 200.000 dolar net karı var. Evet. Bunun %40'ı 80.000 dolar yaptı. Ben sana şimdi 100.000 dolar vereceğim. Evet. Bir sene sonra geleceğim, sen bana 80.000 dolar vereceksin. Hiç parayı veriyorsun, kâra geçiyorsun. Ama bak biz nasıl yapacağız bunu? Çünkü tecrübe. Biz 25 yıldır aynı şey yapıyoruz. Bir de bu adam her geleni de Biz kabul etmiyordur. Her gün İskender kebap yapıyoruz. Tamam mı? Vay yavrum. İskender kebap yapınca biz şimdi kebapçı olduk. Anladım. Usta oldun yani. Siz bana diyersen okey sen şimdi yap, KFC yap yoksa fried chicken burger yap. Ben yapamam. Çünkü Güzel. bu benim iş değil. Ama bana söylersen okey parayı veriyorum sen daha çok yap. Yap. Daha çok İskender kebabını yap. Tamam ben 5 kişi daha alırım. Bir de başka bir mekan alırım. Orada ikinci bir şubeye başlarım.
orada daha çok ticaret yaparız. Ama senin alıcın var yani. Tabii. Tamam, son bir sorum, bunu da çünkü sorulacaklardır. Sen de mallar ucuz. Ben de tişört pazar diyelim ki 300 TL ama sen satıyorsun 30 TL. Evet. Ben buradan alıp Türkiye'ye tişört götürüp Tabii. satıp kar etme ihtimalim var mı? Tabii var. Siz benden 35 TL yani 1 dolar ile bir tane tişört alabilirsin. Bir de en çok kalitesi, en çok iyi şeyine vereceğim. Ondan sonra aynı şeyini Türkiye'de en az 250 TL ile satabilirsin. Ama peki bunun transport ve Türkiye'deki vergi olayları? Tabii Türkiye'de buradan 25 gün var yani kargo ile 25 günde sizde gelecek. Bir de siz vergiye vereceksin %35 falan. 35 TL'de %35 yaklaşık 13 yapıyor. Ve de tam olarak 50 TL maline teslimat alacaksın. Vergi dahil. 50 Evet, TL'ye vergi gelecek. dahil. Yani Bir de 2 dolara yakın. siz bana sorarsan okey bana 50 TL ile oraya İstanbul'da malına teslimat edeceksin. Ben o işte yapabilirim. İstanbul'da kargo halleden bir de kargoda çalışan arkadaşlarımız var. Bir de vergi verdikten sonra her şeyini verdikten sonra size İstanbul'da maline teslimat yapabiliriz. Fabrikadan çıktık. Hemen yanındayız arkadaşlar. Bir yemek yerine gidiyoruz. Ferdi'yi bekliyoruz. Merkeze gideceğiz. Şöyle bir samsa aldım patatesli. Bir sosları var. O suyu içmeyiz, kral biz. Yani görünmüyor, mercimek sosu var, sos var. Bunu ona banıp yiyoruz. İlginç hayatlar. Yani burada birçok insanın gelir kaynağı aslında bu tekstil fabrikaları. Çok insanlar. Bizim bu gezdiğimiz 1200 kişiydi ama 50.000 kişinin çalıştığı fabrikalar varmış burada. Biraz bilgileri de aldık. Sesim umarım güzel çıkmıştır, güzel gelmiştir. Bir çalışmalar vardı ama yemek yiyeceğiz ama biz sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Karnımız aç. Bari dedik birkaç bir şey atalım abi. Bunu attık. Ben atamadım. Sevmedin mi? Ha? Sevmedim değil de içinden bir şey çıktı sevmiyorum. Allah belanı vermesin ya. Böcek değil mi? Vallahi bilmiyorum ne çıktı da. Böcek miydi? Yok böcek değil. Burada mı? Alın o zaman yanına. Kurt mu çıktı lan? Vallahi öyle bir şey çıktı ki ne olduğunu anlamadım. Gitti iştah gitti işte. Bu sade mi? Ulan ya. Ya. Bakıyoruz artık içine bakacağız ya. Ya Memo ya. Ne yapayım oğlum? Oğlum bir şey diyeceğim. Bir kıl çıktı. Ama yutmuşum. Jacob mideden geliyor. Dudağına Yutmuşum ya ucu ağzımda Jacob bitmiyor. Yutmuşum mideme gitmiş. Lan ne biçimden kıl çıkıyor. Allah 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 ya. La biz nereleri geziyoruz mübarek ya. Hay Allah'ım ya. Şimdi bir yere geldik arkadaşlar. Böyle buranın eli yüzü düzgün bölgelerinden birisi ama ilerleyen videoda belki burayı size gösteririm ben. Bir Türk abimiz burada bir restoranı da şef sanırım. Instagram'dan ulaştı, misafir etmek istedi. Yani gelin dedi. Bir uğrayacağız oraya, onun yanına. Biraz karnımız aç, yemek yeriz. Orayı da göstereceğim size. Memo ile beraberiz sanki. Memo ışık yokken sen görünmüyorsun. Işıkta da pek göründüğü sesi konusu değil. Memo yoruldu Memo. Açlık çöktü bile. Yaşlı adamız. Ya yorulduk, çok yorulduk. Senden 4 yaş küçüğüm ben. Kaç gündür koşturuyoruz. Vallahi billahi. Bangladeş böyle bir yer arkadaşlar. Adamın iflahını söker böyle. Aynen şey değil. Yolda bir yerden bir yere Evet. varmak için yoruluyoruz. Evet, aynen öyle. Yani burayı bak belki 5 saat turlayabiliriz yürüyerek. O beklemek Vallahi 50 bin adım atayım yorulma. Evet, varmak sıkıntı böyle. Varsak işte ama varamamak ya. Varamıyoruz. Bir güzel bir Türk varsa çorba, güzel bir yemek yeriz. Abimizle tanıştık burada. Hemen bir çorba geldi önden. Etli, baharatlı bir çorba. Yani güzel görünüyor. Şu an fener var ama fenerden ışık açık. O yüzden çok anlamayabilirsiniz. Bir tadına bakalım. Benim seveceğim tarzda bir çorba gibi. Bir çorbaya benzetiyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Abimiz burada da 5 aydır buradaymış. Böyle bir restoran işine girişmiş işte. Adını zaten aşağıya koydum. Bir yemek falan söyledik. Eğer sohbet etmek istersen onu da sohbet ederiz biraz. Bunu bir çorbaya benzeteceğim de neyi unuttum. Memo. Eti falan güzelmiş ama. Et mi var? Et var içinde. Lezzetli de. Oğlum dışarıda yağmur yağsa benim kafama damla düşmez. Et var ya.
Kanka bu ne biliyor musun? Domates çorbası. Ama bir tık farklı. ile Et, met. Ben beğendim böyle ya. domates güzel. Domatesle işkembe arası bir şey. Analı kızlığı benzetmiş olabilirsin belki ama tam değil. Sebze yok içinde. Sadece et var. Abi güzel yapmış. Çünkü eti kıyma biçimi yani o kadar ufak kıymış ki işkembenin parçaları gibi olmuş. Ayranımız şurada. Bana bir şey söyleyeyim mi? Lahmacunumuz. Abi çorbadan belli ama abinin elinin lezzetli olduğu. Çorbayı çok güzel yapmış. Kendi şeyiymiş. Lahmacun sağlam Salata iyi. geldi. Başarılı. Dakikada da yani şu Curcan'ın içinde şu gün öyle güzel gitti ki anlatamam. Tamam. Osman abi sağ olsun. Mama. Ekmek peynirli. İyiymiş lahmacun çıtır çıtır. Gidemiyor ki. Git gel Arkadaşlar. Abi bak şu an ya nasıl bir Şöyle şey etimiz, tavuğumuz, patatesimiz, bulgurumuz. Kuzu herhalde değil mi Osman abi? Köftemiz. Kuzu mu dana mı? Dana. Kuzu maalesef Bangladeş'te kuzu yok. Yok değil mi? Hep dana mı? Evet. Osman abi davet için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Ben demin bahsettim 5-6 aydır burada olduğundan falan. Evet doğru. Umarım her şey istediğin gibi gider bölgede. İnşallah. Yani en güzel şekilde altından kalkarsın. Çünkü yeni bir macera sayılır. 5-6 ay yeni. Evet yurt dışında daha önce tecrübeler olmuş ama burası için yeni. Dedik ya Bangladeş gerçekten ezber bozdurtan bir ülke. Yani böyle gidiyorsan bildiklerini unutacaksın. Yani dünya üzerindeki dakika için ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Dünya üzerindeki en zor şehirlerden bir tanesi burası abi. Kesinlikle. Kesinlikle başka bir şey değil yani. Ve Dhaka diyebilirim. Kaire'yi mumla aradım ben burada. Evet Osmanlı. Bak bu dakikadan Kaire'yi aradım mumla yani. Memo Bitti sandım. sendeyiz. Bir lahmacun alabilir miyim? Al. Bekliyorum da kapatsın diye. Abi sağ ol tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek. Afiyet Bu olsun. lahmacunla bu lahmacun farklı abi. Farklı mı herhalde? Evet. Bu et bu tavuk. Arkadaşlar Bangladeş'teki tekstil fabrikasını da gördük. Güzel de bir yemek yedik, tatlı bir yemek yedik. Şimdi otelimizin olduğu bölgeye doğru geldik. Dinlenmeye geçiyoruz yine. Alıştık artık, buralıyız biz de. Yarı Bangladeşli sayılırız. Geze geze. Donuna bak kanka. Karşıdan karşıya geçmeye falan da alıştık. Artık daha sakiniz. Daha relax. Buralı olduk sayılır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne düşünüyorsunuz buradaki bu tekstil fabrikalarıyla alakalı, çalışan işlerle alakalı? Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Gel Memo gel bu. Memo yoruldu biraz da. Kendini kaybetti. Vallahi. Ben bile yoruldum. Allah. Abi hep takılıyor şuna ya. Bir şey yok ya oğlum ülkede. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Köpek vardı da ne alabilirim diye bakarken. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.